Arkadaşlar yeni bir yayın akşamında birlikteyiz. Arzu hoş geldin canım. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar. Magazin gündeminde ne varsa en ilginç konular hangileri ise onları konuşacağız Arzu Altıntaş'la. Arzu nasıl geçiyor günlerin? İyi geçiyor. Şükür diyelim. Allah daha beterinden saklasın. Çok Güzel. şükür. Bugün böyle biraz nane molla gibiydim. Geçmiş Düzeldim. olsun. Ondan Geçmiş sonra olsun. arkadaşım aramıştı Öget. Ondan sonra böyle sesim falan kötüydü. En sevdiğim Hmm. şeyi hamburgeri göndermiş. Homini gırtlak hamburgeri yiyince düzeldim. Çok güzel. Çok çok önemli. Yemek içmek çok önemli. Evet ya bu ara Enerji çok kötü beslendim. Ondan sonra hiç protein falan almadım. Herhalde onun da etkisi var. vardır. Enerji çok önemli. Aleykümselam Caner, hoş geldin. Moderatörüm ve özel abonem. Caner iyi yayınlar diyor bize. Sağ ol. Caner, dün hiç kimse yoktu moderatörlerden. Bayağı sıkıştık. Servin işi sağlam, sağ olsun. Eski takipçilerimizden, eski seyircilerimizden bizi destekledi ve onu da moderatör yaptık. Servin, sana da merhaba diyelim. Leoni burada. Daha sonra izleyeceğim diyor. Burcu Demil burada. Nurten Aydın burada. Gülseren. Dün babam yedi diyor Caner. Başın sağ olsun tekrar. Babasının Evet. yedisiydi Yattığı diyor. yer cennet olsun. Amin. Allah rahmet eylesin Caner. Hı. Ee, Peki, Servin işi sağlama merhaba dedik. Arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba diyoruz ve konularımıza geçiyoruz. Dün ben bu konuda fikrimi söyledim ama senin görüşünü merak ediyorum. Serenay Sarıkaya biliyorsun Yves Saint Laurent için Paris'teydi. Geçen hafta Paris Moda Haftası'nda ve orada bayağı göz doldurdu. Yeni bir kombin Yves Saint Laurent'in yeni koleksiyonundan o beyaz bluz altında kalem etek siyah deri ve o gözlükler devasa çerçeveli yüzü kapatan Yves Saint Laurent modeli. O gözlükler aynısı Sibel Can'da vardı ve Sibel Can mı Serenay Sarıkaya mı? İkisi de aynı kombinle hangisine daha çok yakışmış? Senin görüşün nasıl? Ben de görüşümü söyleyince saldırıyorlar bana. Hayır, Serenay fanı saldıramazlar. ilan ediyorlar beni. Şöyle, Saldıramazlar. Serenay tabii ki çok proporsiyonlu, çok manken standartlarında bir oyuncu. Hani, Evet. Sibel Can'la mukayese edilemez. Sibel Can daha etli butlu, daha kısa boylu vesaire. Tabii Serenay çok iyi taşımış. İnanılmaz başarılı ve çok güzel duruyor üstünde. Ama Sibel Hanım'a da yakışmış. Sibel Hanım da taşıyabileceği kadar taşımış. Ama o da çok tatlıydı ama Serenay baktığında Victoria's Secret mankeni kadar iddialı. O yüzden, onda çok daha iyi durmuş ama Sibel Hanım'da da güzel durmuş. Sibel Can'da da güzel durmuş dedin. Evet, Sibel Can biraz da kilo vermiş. Kilo verdiği Evet, zaman giydiği her insana daha çok yakışır ya. Sibel evet, Can da kilolarından e, ilk çocuğunu doğurduktan sonraki yıllardan beri hep kilolarıyla başı dertte. evet. Bir rahatsızlıkları da bununla tabii alakalı. Yani rahatsızlıklarından dolayı da kolay kolay veremiyor kilo. Geçmiş olsun. Sibel Can'a çok yakıştığını söyleyen çok takipçi var, çok e, yorum var. Fakat senin de söylediğin gibi gençlik bir başka, Serenay bir başka, daha diri, Evet. daha dik duruşu bile Bir değil mi? de Daha şey, farklı. kalem etek, normalde, 1.77'den daha uzun boylulara çok daha güzel yakışıyor. Serenay'ın boyu da hemen hemen ondan bir tık daha uzun. Ben bile mesela benim de 1.72 boyum ama kalem eteği tercih etmiyorum. Çünkü o çok böyle ince ve uzunlarda çok güzel duruyor kalem etek. Bizim için daha mini etekler uygun. Daha doğru söylüyorsun, katılıyorum bu söylediğine. Bu arada Sibel Can bunu satın mı aldı yoksa kendisine tanıtım için
bir ücret mi ödendi filan diye Ben öğrendim. Seninle öğrendin şimdi. konuşamadık. Şu anda Paris'te arkadaşlarım var. Bir tanesi Türkiye'nin en büyük gazetecilerinden, diğeri de sosyete camiasından. Sibel Can, Paris'teymiş, onu satın almış. Aynı zamanda da düğün alışverişi yapıyormuş. Açıkçası ben çıkan düğün haberlerine pek inanmamıştım. Ama gerçekten düğün alışverişindeymiş. Dünyaca ünlü bir marka var. Saatleri çok meşhur. Bulgari. Bulgari'nin otelinde kalıyormuş Emir Sarıgül'le birlikte. Çok yakinen gören gazeteci ve sanat ve sosyete dünyasından dostlarım var. Onlar da şu anda Paris'teler. Çok güzel. 3. Alexander Köprüsü var meşhur Paris'te. Sen Nehri'nin üzerindeki o Evet, onlarca köprüden en göz alıcı olan, üzerinde evet. altın renkli heykeller bulunan muhteşem bir köprü. O köprünün üzerinde pozlar verdi Sibel Can ve peş peşe pek çok poz paylaşınca sosyal medyasında, Instagram'ında kaydır aynı gömlek, aynı kombinle yad edildik insanlar. Bu model Yves Saint Laurent'in modeli gibi. Hı Yves hı. Saint Laurent'in koleksiyonunu, kreasyonunu tanıtıyor gibi. Yani insan bir elbise alır, giyer, çok beğenmiştir. Bir iki fotoğraf çektirir ama bir sürü fotoğraf çektirince ben de birkaç yere sordum, söylemediler. Gizliyorlar diye düşündüm ama sen öğrenmişsin Yok, doğrusunu. düğün Satın aldı. alışverişindeymiş. Ben hiç evleneceğine imkan vermemiştim ama evleniyormuş. Ben de bütün gün neyi düşündüm biliyor musun? Sibel Can'ın neyi eksiktir ki düğün alışverişine çıkmıştır? Bütün gün bununla. Düşünsene yani düğün alışverişindeymiş ve acayip alışveriş yapıyormuş. Deli gibi para harcıyor Sibel Can. Hı hı. Dediği gibi yahu yani gardıroplar dolusu giyecek. Evet. Alınıyor, giyiliyor ve veriliyor bir yerlere. Alınıyor, giyiliyor ve bir yerlere hediye ediliyor. Hepsi çok değerli. Kimse etmiyor vallahi. Benim gibi enayiler ediyor sadece. Estağfurullah, ne yapıyor? Satıyor mu diyorsun Sibel Can? Vallahi etmiyorlardır yani. Hediye etmez misin? İnsanlar çok sadık yani kıyafetlerine ben hariç. Ya böyle çok sevdiklerini veriyorlardır ya da satıyorlardır. Artık bir sürü uygulama var biliyorsun. Geçen gün Seda Sayan'ı da gördüm. Bir uygulama üstünden kıyafetlerini satıyordu. Onun reklamını Seda, yapmıştı. Seda, Evet, Seda. girdim baktım A! hatta. Ben onu işbirliği zannettim. Gardırop galiba değil mi? Evet, Pardon. Gardrops. Evet, ben onu işbirliği zannettim. Kendisi mi satıyor orada? Hayır, ben açtım baktım neleri var diye. Hatta çok şaşırdım. Seda Sayan'ın ayağı 39,5'muş. O kadar gördüm Seda Hanım'ı. Ayağının hiç o kadar büyük olabileceğini düşünmedim. Ayakkabılarına falan baktım. Hep dünyaca ünlü markalar vesaireler var, satıyor. Ya Seda, yahu Seda, inanamıyorum Arzu'dan duyduklarıma. Hayır Ya ama bir Allah yere daha çok bağışlıyor. versin. Seda Sayan hatırlamıyorum. Mehmetçik Vakfı'naydı galiba. O çok yardımsever bir kadın zaten Öyle. biliyorsun. Para ona gitmiyor. Yazmıştı oraya da unuttum. Muhtemelen Mehmetçik Vakfı'naydı geliri. Mehmetçik Vakfı'na mı bağışlıyor diyorsun? Evet, evet, Satıyor. öyle bir ibare Eee, vardı. Yanlış olmasın ama bağıştı yani. Seda Sayan çok verir. Çok eli bonkör çok bir çok kadındır. bonkör. Dağıtır. Çok bonkördür. Peki, eee, mesela Ebru Gündeş de, eee, şey yapar, Hı hı. internet üzerinden böyle bir uygulaması var kendisinin. Oradan, eee, Evet. satar. O da bağışlar diye Evet, o da biliyorum. bağışlıyor. O da bağışlar diye biliyorum. Sibel Can, kanımca şöyle yapar, köklerine bağlı, romanlar köklerine çok bağlıdır biliyorsun. Doğduğu, büyüdüğü mahallede Karagümrük'te herhâlde komşularına, konu komşuya, annesinin arkadaşlarının çocuklarına, torunlarına filan falan dağıtıyordur diye düşünüyorum ve yanılmıyorum da. İçimde de öyle bir his var. Tanıdığım Sibel Can da böyle yapıyordur diye düşünüyorum. Karagümrük'te düşünsene nereden aldın? Milano'dan. Nereden? Londra'dan aldın. Karagümrük'ün güllerine, güzel kızlarına kısmet. Evet. Evet. Peki, sen Serenay Sarıkaya'yı daha çok beğendin bu kombinle.
Ben de Serenay Sarıkaya'yı daha çok beğendim ama Sibel Can'a da çok güzel Evet, takılıyor yaşına diye göre çok yorumlar var. yakışmış, proporsiyonuna göre. Güzel olmuş ona da ama Serenay'la ikisini yan yana getiremiyorum. Serenay ağır basıyor. Evet. Peki, dostlar beğen yaparsanız memnun oluruz. Şu beğen sayısını artıralım. Algoritma için çok önemli beğen yapılması ve, abone olarak izlerseniz de bizi mutlu edersiniz. Eğer, magazinden hoşlanıyorsanız, abone olursanız seviniriz diyelim. Eee Peki, peki sevgili Arzu. Bu yayında Mert Ramazan Demir'i de konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Soruyorlar çünkü konuşacak mısınız diye yayından önce yazmaya başlıyor hayranlar, sanatçıların, oyuncuların hayranları. Evet, bu arada Serenay Sarıkaya en iyi vergi mükellefi olarak teşekkür belgesi de aldı. Bunu da söyleyelim, sanatçılara örnek olsun. Kazancını eksiksiz gösteriyor. Defterdarlık tarafından, Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından veriliyor bu teşekkür belge. Eksiksiz gösteriyor, zamanında yatırıyor tüm vergilerini. Çalışanların da hakkını, hepsini gösteriyor. Eksiksiz herkese de ödemesini yapıyor. Bu yüzden güzel bir şey değil mi? Bu ünlülerle ilgili pek duymayız bunu. Evet, güzel ama ben haksızlık da etmek istemiyorum ya. Ünlüler o kadar çok vergi veriyorlar ki, yani o kadar çok veriyorlar. Aslında hani baktığımızda büyük holdinglerle kapışacak şekilde biliyorsun holdingler çok öteliyor vergilerini ama ünlüler pek öyle ötelemiyor. Öteleyecekleri noktada da zaten direkt devlet, tahsil ediyor. O yüzden çok haksızlık etmiyorum. Tabii ki her ünlü değil ama en azından benim tanıdığım dostlarım, arkadaşlarım, sanat camiasından şarkıcılar falan çok hassaslar bu konuda. Evet, eksik göstermeyenler, maliyeyle sorun yaşayanlar da oluyor her sektörde Oluyor, olduğu gibi. evet. Her Ama sektörde yine de olduğu sanatçılar gibi. her zaman gerçekten çok fazla vergi veriyorlar ve gerçekten çok denetleniyorlar ve gerçekten de hak ettikleri şeyleri, paraları, gerçek gösterip ödüyorlar. Tabii ki yapmayan da vardır ama genel olarak yani bir holding mi, bir sanatçı mı, sanatçı daha fazla ödüyordur. Yani, bir de ünlüler ortada olduğu için yaptıkları, yani kazançları, ne elde ettikleri kaçıramaz ki, saklayamaz ki. Diziyse dizide oynuyor, ismi orada geçiyor, görüntüsü orada. Dizi kaç bölüm oynadı belli. Diziden kaç Evet, lira aldığı yapımcının muhasebecisinde kayıtlardan belli. Sahneye çıkıyorsa, mekân sahibinin defteri, evet. ödemesi belli. Yani ünlülerin zaten gizleyebilecekleri bir durum da olmadığı için, takır takır da alıyor ama, iş dünyasında, öbür işlerde, serbest ticarette bazı imkânlar olabilir yani, vergiyi daha az ödemek için. Devletin verdiği, şeyler de var, ayrıcalıklar da var çok ihracat yapana filan. Neyse çok para işine girmeyelim. Hı Eee, hı. Bu arada demin Seda Sayan'ı konuştuk ya, tam sana sormak istedim, başka konu geldi. Seda Sayan'ın son hâli nedir öyle ya? Gördün değil mi 2 gündür Gördüm. paylaşılan fotoğraflarını? Yani nasıl böyle bu kadar incelebiliyor bir yüz? Yani Allah sana bir yüz veriyor. O yüzü estetiklerle tamam bir yere getiriyorsun, gençleşiyorsun filan ama yani, kadıncağız, eee, 59 doğumlu benim bildiğim, 67 yaşında fakat Arzu 40 yaşında gösteriyor. 27-30 yaş. Nasıl oluyor bu böyle ya? Sen bu estetik sektörünü çok iyi biliyorsun. Bu kadar Artık nasıl tabii her oluyor? şey çok mümkün. Muhtemelen bir gerdirme var gibi. Seda Hanım da çok meraklı bu işlere. Sürekli deniyor. Hatta bazen de çok başına sıkıntı aldığı da oluyor. Bazen şurası şişmişti biliyorsun dolgu koydurduğunda. Bir gün mesela bir yayını vardı. Bu kanal mıydı acaba? Bundan önceki miydi hatırlamıyorum. Kimse bilmez. Çok tanıdığımız bir doktora gitmişti. Botoks vesaire yaptırmıştı. Gözü düşmüştü A! botokstan. Ve ertesi gün yayın var. Çok büyük sıkıntı yaşamıştı falan. Olabiliyor bazen böyle şeyler. Ama şey çok güzel olmuş ya. Çok böyle dozunda ve doğru isimler buluyor Seda Sayan. Ama kendisi de çok güzeldi. Yani
o katıldığımız, birlikte bir araya geldiğimiz programlarda vs.lerde falan böyle el kadar, avuç içi kadar bir suratı var. Onu da daha da güzelleştirmek için uğraşıyor ama özünde de güzel yani, çirkin bir kadın değil. Ama şu an ne yaptırdıysa inanılmaz burası inanılmaz uzamış, inanılmaz freshleşmiş suratı. Bence buradan şimdi yeni moda şeyler var. Kulak arkasından sedasyonla yarı bayıltarak pat çekiyorlar. Bence öyle bir çekme işlemi yaptırdı. Ya bu nasıl oluyor ya? Ya, Ay bilmiyorum ben büyük konuşmayayım da düşüp bayılırım yaptıramam herhalde. yani yüzüne bastırarak mı böyle Hayır, incelmiş, hayır, bunu uzamış? alıyor. Birçok ünlü de yaptı. Şimdi benim arkadaşlarım, isimlerini veremiyorum. Evet. Şimdi burada hafif bir şey oluyor ya, bende de bir şey yok, hava atayım birazcık, bir inme sarkma olmadığı için. Şimdi atıyorum mesela şunu, böyle bir inme olsa şöyle şuradan çekiyor, kulak arkasında topluyor. Onu da sedasyonla, yani yarı bayıltarak klinikte yapılan şeyler var. Ben asla önermiyorum. Asla ve kata mesela ben kendime uygulattıracak olsam herhangi bir klinikte, hastane olmayan, yoğun bakımı olmayan herhangi bir yerde öyle bir şeyi asla ve kata yaptırmam. Çünkü küçücük bir operasyon bile insanın başına bir şey açabilir. Atıyorum orada narkozda, orada burada bir şey olduğunda yoğun bakımın olduğu hastanede olursanız kurtulursunuz ama Doğru, klinikte vesairede başınıza iş açılır. Kim doğru. size müdahale? Atıyorum bir şey oldu Allah korusun. Allah Sizi korusun. yoğun bakıma almaları gerekiyor. Klinikte nasıl alacaklar? İstanbul trafiğinde yoğun bakıma gidene kadar da 1 saat geçer. Dolayısıyla kötü olursunuz. Ama insanlar çok cesaretli. Benim de arkadaşlarım kliniklerde yaptırıyorlar. Muhtemelen öyle bir şey yaptırdı Seda Hanım. Yani Eee, burayı topluyor. Yani burada bir inme varsa topluyor. Bak topladığında da buran çıkık oluyor. buran he, topladı. Yani müthiş bir şey bu. Artık bundan başka bir şey yaptıramaz herhâlde. Gerektiği fazlasıyla toplandı. Toplayacak bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Bundan daha fazlası olabilir mi? Yani Şöyle ama mesela o insanlar sanıyor ki bir kere yapıldı. Hayır. Mesela burayı topladın ya, doğa evet. kanunu olarak burası 1 sene sana göre ya da 1,5 sene ya da 6 ayda tekrar iniyor. İnince Hayda! tekrar çektiriyorlar, inince tekrar çektiriyorlar. Muhtemelen onları, tekrarlattırıyor. Müthiş bir şey. Seda Sayan çok daha güzelleşmişsin. Zaten anacım, bacım kimle yarışıyorsun bacım? Kimle Çok yarış güzel değil mi ama ya? Çok Evet, güzel olmuş. çok. Adam da sana aşık zaten 3 senedir, 4 senedir. Adam da bir yere gidemez, gitmez, kovsan da gidemez senin gibi güzel bir kadın bırakarak. Bırakılır mı? Nedir bu yani? Niye kendinle yarışıyorsun? Seda çok güzelsin. Gerdire, 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 gerdire. Herhâlde Seda da Ajda Pekkan gibi 80 yaşına gelince de genç kalmak istiyor. Genç kız gibi kalmak istiyor. Ondan yapıyor bunları diyorum. Bu arada demin dedin ki bu İstanbul trafiğinde hastaneye yetişmek, yoğun bakım olan yere yetişmek 1 saat sürer dedin. Bundan 30 sene evvel Londra'da Oxford Street'teyim. Oxford Street'in bir blok arkasında bir otelde kalıyorum. Ve sabahleyin çıktım, erkenden caddede geziyorum. Eee, trafik ters ya, burada olsa, gelen giden var mı diye trafiğin aktığı yöne, geldiği yöne bakıyoruz ya, orada da, İngiliz trafiğini bilmeyen bir turist İngiltere büyük bir ihtimalle bizim gibi trafiğin karşı yönde olduğu bir ülkeden gitmiş. Öbür tarafa bakarken otobüsün altında otobüs geldi vurdu kadına. Hımm. Çift katlı otobüs. Kadın yerde düştü. Başında insanlar kimse dokunmuyor tabii. Herkes şeyi aradı. Ambulansı aradılar filan. Ondan sonra ben bekliyorum ki siren sesi gelecek. Kadın düştükten sonra 5 dakika sonra havada helikopter sesi. 2 blok arkada bir park vardı. O parka indi helikopterler. 3 tane, tam böyle, işte, teçhizatlı, tulumlu filan doktor, ellerinde çantalar geldiler. Orada, Oxford Street'in ortasında, o çift katlı otobüsün önünde trafik kesilmiş, insanları dağıttı polis. Orada ameliyat ettiler kadını. Orada acil kadını ameliyat ve ondan sonra sedyeyle helikoptere yani 30 sene evvel bunu İngilizler, Fransa'da da benzer bir şeyle karşılaşmıştım ama bizde bu niye yok mesela? Çok acil durumlarda da hiç şehir içinde hastane helikopter filan öyle bir uygulama yok zaten. Ambulanslar Var, bir tane var da parayla, parayla oradan oraya taşıyor helikopter. Zaten korkunç, öl daha iyi yani.
Öyle mi? Hani hangi şirketten, nereden Özel bir çağrılıyor? şirket. Benim kız arkadaşım yapıyordu. Onun hemşiresiydi, helikopter hemşiresi ama çok pahalı. İnanılmaz Olmaz işte, yani. olmaz işte. Bunun lükse girmemesi lazım. Keşke, devlet böyle bir hizmet verebilse. Keşke. Keşke, ya, Sağlık Bakanlığı, mesela ambulans uçakları gönderiyor hastalara. Bu çok güzel bir Evet, şey. İstanbul'da olsa İstanbul'da helikopter olmalı. Yani hastaysan mahvoldun ya, mahvoldun yani. O ambulansa yol verilmiyor. Akşam trafiği çok berbat. Ben babamı taşıyordum ambulansla. Önümdeki, araya girdi, bana takla attırıyordu. Ambulansın arkasından gidecek, yol kazanacak diye. Çok korkunçtu yani. Bir akşam trafiğinde rahmetli babamı hastaneye götürmüştük. Zaten ben ambulanstan bir saat sonra gidebildim. Çünkü araya giren, küfür etmek Bizde istemiyorum, kötü öyle. bir söz de söylemek istemiyorum. Cahiller yüzünden bu ambulansın arkasında kaybettim babamı yani. Bizde öyle maalesef. Maalesef bizde öyle. Bu Sağlık Bakanlığı'nın yönettiği bu ambulans uçaklar hakikaten çok güzel hizmet yapıyor. İhtiyacı olan bir insanı mesela Kıbrıs'tan alıp İstanbul'a ameliyata getirdiğini biliyorum. Acil hastaydı. Bir çocuktu bu. Ve ailesi çok mutlu olmuştu, şaşırmıştı. Kıbrıs'ta biliyorsun hastane olanlar çok zayıf. Yani Evet. orada bir mesela en son Seren Serengil'e annesi için böyle bir hizmet Hı verdiler. hı. Seren istedi, ümidi yoktu, Marmaris'teydi. Sağlık Bakanı'ndan sosyal medya üzerinden yazdı, istedi. Hakikaten karşıladılar. Sağlık Bakanı telefonla arıyor. Tamam diyor, annenizi İstanbul'a alacağız, hazırlanın diyor. Güzel bir şey yani devletin bu hizmeti vermesi. Eee, Evet, keşke herkes için olsa. Hiç kimse yazmadan gidip tık 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 alsalar ne kadar güzel olur. Sağlık en önemli şey. Evet, Seren de muhalif, koyu muhalif biliyorsun. İktidar muhalifi yani. Ümidi yoktu. Yine de annesi için istedi ve gerçekleşti. Helal olsun Evet. yani böyle sağlıkla ilgili konularda bu şekilde düşünmesi yetkililerin çok güzel bir şey. Peki ya sosyal medyada bir video dolaşıyor. Kahkaha atan sunucu kimdi Bayan Kahkaha? Onun Sabah Tümer. Sabah Evet, Tümer. evet, evet. Sebahat Tümer'in Erkan Avcı, oyuncu Erkan Avcı ile yaptığı söyleşide Erkan Avcı'nın söyledikleri. Hemen hatırlatayım izlemeyenler için. Eee, kadınları şunu söyleyeceğim başlık olarak ana fikir. Kadınları kim çözmüş ki Erkan Avcı çözebilsin? Hakikaten öyle. Diyor ki eee, kadın adama eee, girme diyor, sen girme diyor. Adam girmeyince prenses erkek diyor. Yani sen söze girme, sen bu işe girişme anlamında. Prenses erkek diyor, Sabahat olarak kahkahayı basıyor. Yani prenses erkek demesi hani yani erkek değilsin sen anlamında değil mi kadının söylediği? İlgi gösteriyorsun love bombing. Love bombing diyor. Geri çekiliyorsun ghosting diyor. Yani kayboldun hayalet. Ne yapacağız Allah aşkına diyor. Yani ne yapacağız diyor. Çok girdiğin zaman, giriştiğin zaman yani ilgi gösterdiğin zaman ay ne kadar yapışkansın diyor kadınlar diyor. Hakikaten yani bazen kadınları anlamak mümkün değil ya. Bunu bir ortası bazı kadınlar için özellikle. Ya çoğu kadın için be Arzu. Ortası yok bunun ya. Nedir bu ya? Sen öyle mi düşündün? Biz mesela Ciddi bugün söylüyorum. Ögetler, ben hepimiz bunu konuştuk. Çok kız arkadaşım. Bence Erkan Avcı burada yol yapmış kendine. Bence kadınlarla çok ilişkileri olmuş. İşte bir görüşmüş, bir görüşmemiş, bir görüşmüş, bir görüşmemiş. Geri çekilmiş vesaire. Bununla bir aklamaya girmiş. Hani bakın ben kimseye la bombing yapmıyorum. Ghosting yapmıyorum falan filan gibi kendini aklamış diye düşündük biz. Öyle mi? Çünkü yani adam dediğin, erkek dediğin bir tanedir ve doğrudur yani. Sen bir kadına gerçekten ilgi gösterirsen o kadın o ilginin karşısında sana aşık olur ve saygı duyar. Ama böyle kadınların hayatına girip bir gün arayıp bir gün aramayıp bir gün sorup bir gün sormayıp falan filan böyle kaçan tipler, kaçılgan bağlanma sendromu olan tipler bence böyle düşünüyor. Erkan Avcı gibi düşünüyor. Hani biz direkt dedik. Artık hiçbir kadın buna kanmıyor. Kanmadığı için bunu açıklama gereği duymuş dedik yani. Öyle değil mi? Yani hani kadınlar hep bir gibi Netflix dizisi gibi olay örgüsü istiyor.
Biriyle bir kahve içtiğinde ertesi gün bir nasılsın dersin. Bir yemek yediğinde bir arada nasılsın dersin falan, bir olay örgüsü başlamış olur. Ama sen şimdi kadınla yemek yiyorsun, kahve içiyorsun, vakit geçiriyorsun, bir şey geçiyor. Sonra 15 gün yoksun. O 15 günde kadın, yani kadın en şeytanı bile duygusaldır. Orada düşünüyor, Erkan ne yaptı, Erkan ne yaptı, Erkan iyi mi, Erkan şöyle mi, Erkan böyle mi? Sonra ghosting'e uğradığını anlıyor. Aradan bir zaman geçiyor. Erkan orada Arzu'yu, Ayşe'yi, Fatma'yı, Hatice'yi, onu bunu eliyor, eliyor, eliyor. Tekrar sıra Arzu'ya geliyor. Arzu'ya geldiğinde merhaba diyor. Ya, bu da çok yorucu bir şey yani. Biz bunu buradan gördük Erkan Avcı cephesinden. Bence çok çamlar kırdı. Kırdığı çamlarda artık insanlar, hani, hep başa dönüyor ya, yemiyor. Dedi ki, "Ya, ben böyle bir açıklama yapayım en iyisi." dedi ama haklı olduğu bir taraf da olabilir. Hani, bizim, hayatımızda yok ama daha çılgın, aşkı tüketen, daha böyle çeşitli aşk isteyen kadınlar da var ama bunlar çok az. Ama genel olarak kadınlar çok duygusal, tek eşli, sadece bir partneri olsun diyen, bir partneri olunca ona ilgi ve alaka gösteren bir sürü hemcinsim var benim. Cici Kızlar'ın bir şarkısı vardı ama o öyle demiyor ya. Ne diyor? Yani neydi? Sen, bir dakika bekle, tam bulmam lazım. Hı hı. Eee, pardon. O yüzden Erkan Avcı'ya inanmıyoruz. Erkan Avcı bu kadar düzgünse, bu kadar doğru davranıyorsa karşısına kötü kadınların çıkıyor olması imkansız. Yani biz bu çağda insanlara prenses falan diyorsak gerçekten prenses oldu erkekler. Hiç bak erkek formunda, erkek gibi davranan adam yok ya. Tükendi. Yok yani. Kırılgan, kaçıngan, utangaç ya da utangaç kılıfına bürünen vesaire. Benim çok kız arkadaşım görüşüyor birileriyle. Adamlar ne diyor biliyor musun? Ben aşktan korkuyorum. Ben korkuyorum, korkuyorum. Yani çok acayip ya. Bak benim milletvekili bir abim var, çok severim. Böyle birini anlatmıştık ona. Abi böyle böyle bak aşktan korkuyormuş diye. Onun da biraz ağzı küfürlüdür. Şöyle dedi. Küfürüyle söylemeyeceğim. Çok korkuyorsa annesinin rahmine geri girsin dedi. En sağlam ve güvenilir yer orası dedi. A! Gerçekten böyle. Böyle değil mi ama? Değil mi yani? Dünyaya geliyorsun büyük bir cesaretle ve o cesaretle yürümen lazım yani. Cici Kızlar 70'lerdeki klasik şarkısı "Ih ih. Hayır dersem belki demek. Belki dersem evet anla. Çok söz söyler kadınlar, evet demezler asla." Yani hakikaten kadınlar hayır der ama, gönülden de demez. Yani onun içinde biraz belki de vardır. Erkek de manyak Aslında o oluyor. değişti Bilal. Bak evet böyleydik fakat o kadar prenses erkeklerle karşılaştık ki buradaki Prenses kadınlar bana hak versin ya da haksızsın Arzu desin. O kadar prenses, o kadar kişiliğini bulamamış, kadınlaşmış, feminen davranan adamlarla karşılaştık ki biz artık kadınlar çok netiz. Atıyorum ben bu suyu içmek istiyorum kardeşim. Bunu net söylüyoruz. Önceden böyleydi. Naz niyaz vardı ama o naz niyaz kısmını artık erkekler yapıyor. Gerçekten bir şey oldu bunlara, bir şey yedirip içirdiler. Erkekler bir garipleşti yani prenses oldular. Eski çağlarda senin dediğin bu şarkı da çok uygundu bize. Hayır dediğimizde evetti, evet dediğimizde hayırdı. Şimdi evet. öyle değil. Kadınlar ne istediğini biliyor, neyi kovalaması gerektiğini de biliyor ama erkekler öyle değil. Erkekler gerçekten bir şey oldu erkeklere. Erkeklerin tümünü söyleyemem ama hepsi için söylenmez bu. Ha? Hepsi için mi? Hepsi mi öyle oldu? Vallahi Eyvah, eyvah! %99,9 yemin Beni ediyorum de yani. koydun oraya. Bütün İnanılmaz erkekleri. kız arkadaşım var, inanılmaz da erkek arkadaşım var normal kanka formatında. Kankalarımın anlattıklarına bakıyorum, kız arkadaşlarımın anlattıklarına bakıyorum, kendi gördüklerime bakıyorum. Gerçekten yani ben artık insanlara bir şey yedirildiğini ve kadınların erkeklerin kadın hormonuyla bir şeylerin çoğaldığını falan düşünüyorum. Böyle diyenlere de deli derdim, gerçekten öyle. Erkekler değişti, tamamen değişti diyorsun. Değişti. Peki, burada bu arkadaşa da cevap hakkı doğdu. Erkan Avcı'ya cevap hakkı doğdu. Erkan Avcı'nın 44 yaşına gelip de bu kadar başarılı, iyi bir oyuncu, bu kadar öne çıkmış, karizmatik bir oyuncu nasıl bekar kalmış? O soru işareti aslında.
O İşte soru ghosting işareti. yapa yapadır kesin. Yemedik Erkan Avcı. O soru işareti. İlk Bak onu bir düşündüm. izleyici yazmış. Bıktım Arzu Hanım demiş aşktan. Sonunda kalbim taş oldu demiş. Kadınlar böyle işte. Kalbim taş oldu diyor. O Evet. yani izleyicimiz bu izleyici erkekler tarafından çok, sükût-i hayale uğradığını mı söylemek istiyor? Hayal kırıklığına uğra Tabii ki bir noktada artık şey diyorsun, tamam ya aşk meşk bitti. Bunların hepsi aynı. Ben bir tek Allah'ı seveyim, Allah da beni sevsin, gerisi yalan diyorsun yani. Onun için mi evde kedi köpek bakanlar çoğaldı, kediler, köpekler? Yo, Ya ben ona hep böyle kadınlara da diyor, "Ay bu evde kalmış kadın kedi köpek bakıyor." falan filan. Ona da inanmıyorum. Kardeşim onların hepsi merhamet sahibi insanlar. Adamı da seviyorlar, kadını da seviyorlar, işte hastayı da seviyorlar, kediyi de köpeği de seviyorlar. Bence ondan değil ama tabii bir etken hayvanlara verdiğin sevginin net cevabı var. İnsanlara verdiğin sevginin hiçbir şekilde karşılığı yok. Ha, evet, hayvanlar tabii canım, Hı hı. karşılıksız. İnsanlara da öyle deme ya. Erkeklere demek istedin herhâlde. Erkeklerin Vallahi verdiği bak Bilal, sevginin net senin karşılığı şahane bir yok. evliliğin var, muhteşem bir eşin var. Teşekkür ederim. İkiniz çok birbirinize denk ahlakta ve sevgide Teşekkür insanlarsınız. ederim. Sağ ol. Dolayısıyla böyle bir fanusun içinde aile etrafınız da öyle. Kayınpederin öyle, kaynanan öyle, o etrafınızda görüştüğünüz arkadaşlarınız öyle. Siz böyle çok şahane bir kalıpta yaşıyorsunuz. O Teşekkür yüzden ederim. hani sakın yanlış anlama, özür dileyerek, haddim Estağfurullah, olmayarak estağfurullah. sen bu taraftaki bu çirkinleşen dünyayı pek görmüyorsun. Yani biz Anladım. onlarla karşı karşıyayız. O yüzden gerçekten erkek kalmadı, kadın da kalmadı yani enteresan şekilde ama kadınlar yine daha iyi. Evet, Sıla Deveci de diyor ki, "Kadınların da erkeklerin de hepsi aynı değil." diyor. Yani genelleme yapmak doğru olmaz diyor. Sıla Deveci demek ki iyi insanlar var çevresinde Sıla Sıla. da demek ki, aşkı ve adamı bulmuş, öyle söylüyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Allah Maşallah. Allah mutlu etsin. Peki, Amin herkesi. özel abonelerden Caner'den başka kimse yok galiba bugün, değil mi? Dilek Şenyurt Almanya Frankfurt'tan, katılırdı, her yayınımızı izlerdi. Dilek Şenyurt, yok, bugün gelmedi. Süreyya Hanım'a da bir merhaba demek isterdik. Nelly Manzano, Şebnem de ezberledi Nelly ismini. Arjantin'den Nelly Manzano, günlerdir göremiyorum kendisini. Delfina Dimasio Şili'den. Delfina sonra izliyor bizi biliyorum. Dilek Şenyurt yok henüz Frankfurt'tan. Ben buradayım diyor. Ee, Ayhan burada. Peki tüm erkeklerin ve herkesin hakimi hakkını savunabilirim diyor Hadi Ayhan savunun arkadaşımız. Ayhan Bey. Ayhan arkadaşımız tüm erkeklerin ve herkesin hakkını savunabilirim diyor. Alişan'ın annesiyle ilgili birkaç gündür bir haber yayınlanıyor dijital magazinde. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş oğlunu ve gelinini takipten çıktı şeklinde. Aile içinde kriz çıktı haberleri. E, Bugün Hürriyet Gazetesi işin doğrusunu yazmış. Meğersem Suzan Tektaş'ın hesabı hacklenmiş, çalınmış, başkasının eline geçmiş. Ama günlerdir bu bilgi bu şekilde olmadığından dolayı haberi okuyan herkes ya kadın oğluyla geliniyle kavga etti, onları hayatından çıkardı diye endişe ediyor, düşünüyor. Daha evvel o ailede bazı problemler olmuştu. Alişan'ın kardeşinin vefatından sonra. Selçuk vefatında evet. Evet, 5 sene önce tabii acıyla beraber aile içinde bazı, böyle, ayrı düşünceler olmuştu. Ama sonra hepsi barıştılar. Herkes barıştılar ve eski düzen ailede yaşanıyor, geri geldi. Ancak böyle bir hacklenme olayı da beni şaşırttı. Ya, şimdiki bu telefonlar Arzu, hepsi güvenli değil mi? Yani, nasıl hacklenebiliyor hâlâ? Değil Şeyden ya, mi? valla benim annemin herhâlde 30 tane Instagram hesabı olmuştur. Neyi nasıl yapıyorlarsa biri hack'liyor, yenisini açıyor. Biri hack'liyor ya da şifresini unutuyor, bir şey oluyor. Hack'lenebilir yani. Bizim için güvenli. Biz çünkü ultra güvenli korunuyoruz.
Ama bence bizden önceki nesil için pek öyle güvenli değil. Anladım. Yani onlar hâlâ, bazı uygulamalardaki o çeşitli güvenlik şeylerini Evet, çalıştırmıyorlar, önlemlerini evet, çalıştırmıyorlar hâlâ, evet. değil mi? Bir de atıyorum şifresini 1, 2, 3, 4 yaptıysa ki yapmıştır muhakkak, oradan hack'lenebilmiştir yani. Çünkü bir ünlünün annesi. Direkt zaten böyle insanlar var tıkır 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 hack'lemeye çalışıyorlar. Hackleyince ne oluyor onu da bilmiyorum yani. Ne geçecek elinize? Birkaç Doğrudur yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Doğru, yani evet, Suzan Tektaş'ın hesabını çalmışlar ve, o oğlunu engellemiş görünüyor Suzan Tektaş, gelinini engellemiş görünüyor. Şey de bu konuda Alişan da, annemin hesabını çaldılar, o yüzden böyle gözüküyor. Yoksa bir sorun yok, bir problem yok diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Peki, o şeyler çok önemli tabii. 2 adımlı doğrulama, değil mi? Evet. 1'inciyi yapıyorsun ama Hı bir hı. bir adım daha sana veriyor, güvenlik, duvarı veriyor. Onu da indirmen lazım. Yoksa yine de, sorun yaşayabilirsin. Bunların hepsi denenmiş çünkü. Hepsi tecrübeyle o şeyler firmalar tarafından, iletişim, bilgi iletişim, bilişim firmaları tarafından tavsiye ediliyor. Eskiden para verirdik, aylık para öderdik. Şey vardı, Virüs güvenlik. programları Evet, vardı. evet. Onları artık kullanmıyoruz. Onları Evet. kullanmıyoruz, değil mi? O virüs Ay ne programları. paralar vermiştik onlara da değil mi? Evet, evet. Çünkü uygulamalar içinde, tedbirler öneriliyor zaten ve onlar son derece. Bir de mavi tık, Instagram için, Twitter için mavi tıkın varsa ekstra bir korunma. Eee, Ay daha ben almadım. Her sen söylediğinde aklıma geliyor. evet, yani orada bir güvenlik daha sağlıyor sana. Seni daha ekstra konuyor. Ona ayrı bir ücret ödediği için firmaya, şeye, Hı Instagram'a hı. ekstra ve hesabın herhangi bir şekilde elinden giderse de, Instagram öncelikle senin için, mücadele ediyor. Öncelikle senin hesabını kurtarma çabasına girişiyor. Peki, şimdi Sezen Aksu'dan güzel bir haber geldi. Sezen Aksu dönüyor diye. Ben de zannettim ki konserlere dönecek. Çok sevindim. Senin de çok sevdiğini biliyorum Sezen Aksu'yu. Konserlere dönmeyecekmiş. Başkalarına verdiği bestelerini kendisi söyleyecekmiş ve bir albüm hazırlamış. Nisan sonu, mayıs başı gibi çıkacakmış. Bu da güzel Füze ama değil mi? atsaymış He? daha iyiymiş. He? Füze atsaymış daha iyiymiş. Güzel. Başkalarına verdiği şarkıları şimdi kendisi söyleyecekse o başkalarının dinlenmeleri düşecek. Herkes çünkü dijitalden para kazanıyor. Sezen Aksu hepsine toplu füze atsaydı daha iyiydi yani. Öyle Başkaları değil için. mi? Yani Sezen Aksu şarkısını tamam söyleyen kişi iyi söylemiştir ama Sezen Aksu'dan dinlersin o bir daha söylediğinde. O gerçek söyleyen kişiden dinlemezsin yani. Ya, ama şöyle de oluyor bak ha, Sezen Aksu için olur mu bilmem. Eser sahibinden daha iyi söyleyen olabiliyor yani böyle Ben durumda. yine Sezen Aksu'yu tercih ederim ama. Sezen Aksu okutuyor zaten ona biliyorsun değil mi stüdyoda? Evet, Kendi evet. okutur Sezen. Şey de öyledir. Neydi o? Özcan Deniz'le aşk yaşamıştı ünlü besteci, söz yazarı. Ben bir keresinde telefonla konuşurken "Siz çok önemli bir söz yazarısınız." demiştim. Gaf yapmıştım. "Hayır." dedi, "Bilal'cim." dedi, "Ben besteciyim." dedi. "Söz yazarlığı ek işim." dedi. "Besteci olmak çok önemli." dedi. Ya, Doğru. unuttuğumu da duyarsa ismini. Çok önemli ya. Tarkan'a da şarkı verdi. Evet. Herkese şarkı verdi. Kadın, şarkıcımız. Özcan Deniz'le aşk yaşamıştı. Özcan Deniz. Yeliz. He? Yeliz. Yok canım, Yeliz de yaşadı da Yeliz değil. Özcan Deniz'in toy zamanında. Gel Özcan'cığım sesine bir bakayım senin, bir dinleyeyim sesini, bir bakayım nereye kadar çıkabiliyorsun diye eve davet ediyor, ev stüdyosuna. Ondan sonra dilediğini gerçekleştiriyor. Özcan da genç zaten, hevesli, bekar, delikanlı, enerji dolu, kırmıyor ustasını. Peki, şimdi
Şimdi, Sezen Aksu, evet. Sezen Aksu 72 yaşına geldi bu arada ya. Yıllar ne çabuk geçiyor ya. Ya, Sevdiğimiz hiç aklım insanların almıyor onun 72 yaşında olduğunu. Sezen'e sorsan Sezen'i de aklı almıyordur, biliyor musun? Ben Sezen'i, çok iyi tanıdığımı zannediyorum, düşünüyorum, biliyorum. Kendisini çok, kendisine iyi baktığı için ve dolu dolu yaşadığı için hayatı, eee, genç hissediyordur. Yani 40-45'lerinde falan hissediyordur. Keşke Sezen Aksu çıksa sahneye ya. Ay, 2016. keşke lütfen ya, bu kadar yalvardık, bir kere çıksın tamam, sonra bir daha çıkmasın. Tarkan gibi bir konser yapsın lütfen. Ya, 2016'da bıraktı. Bak 10 sene oldu ya Sezen, 10 sene. 10 sene oldu ya. Yani, ne kadar çok seviyor insanlar onu. O da halkı seviyor. Sezen Aksu halkını, dinleyicisini en iyi tanıyan, sanatçılardan, solistlerden, sanatçılardan biri. Bilirsin sen de. Bunu nereden de iyi anlayabiliyoruz biliyor musun? Sahne hayatının son 10 senesinde Sezen Aksu kendini keşfetti, bir daha keşfetti. Öyle olur ya zaten, gençler anlamaz şimdi ne dediğimi. Hayat yolunda ilerlerken, yürürken, bazen karşına öyle dönemeçler çıkar ki sana mesela Allah'tan işinden olursun, her işte bir hayır vardır. Başka bir işe girersin, üzülürsün, işsiz kaldım, eyvah param yok filan falan diye. 6 ay sonra bir işe girersin bir şekilde ve o iş senin bir anda çok sevdiğin hayatının işi olur ve o işte müthiş bir yeteneğini fark edersin. "Ya, ben bunu da yapabiliyormuşum." diye ve o hakikaten senin çok iyi yapabildiğin bir iş olur ve onu iyi yapabildiğin için maaşın filan da artar filan. Şimdi Sezen Aksu da normal olarak sahnede şarkılar söyleyen bir solist, bir kadın, bir besteciydi. 10 sene evvel seyirciyle böyle ufak ufak, sorulara cevap vermeye başladı, laf atanlara filan. Sonra o diyalogları uzattı, uzattı. Sonra o biraz da alkol de alır ya sahneye çıkarken filan. Onun da etkisiyle filan daha da uzattı, espriler kattı, fıkralar Ya kadın müthiş bir, tuluat ustası. Sahnede, eee, one one woman show yapmaya başladı müthiş bir şekilde, değil mi? Yani ha Cem Evet. Yılmaz'ı dinliyorsun komiklik anlamında, bunu gençler kaçırdı, bilemezler. Yani 10 yaşın, 15 yaşın, 16 yaşından küçükler seyretmedikleri için, ha Cem Yılmaz'ı seyrediyorsun, ha Sezen Aksu'yu seyrediyor. Kah, 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 kah. Ölüyorduk gülmekten. Ya 15 dakika konser kesiliyor ama biz razıyız çünkü müthiş bir şeyler anlatıyor. Sonra tekrar şarkıya giriyor filan. Bunları da kaybettik. Yani Sezen Aksu konserleri kesince Evet, müthiş bir yetenek, müthiş bir doğaçlama, çok. espriler, hayatı Bizim için değilse bile senin söylediğin gibi 15-16 yaşında ona hayran gençler için tekrar sahneye dönmeli. Çünkü onlar da Sezen Aksu'yu en az bir kez sahnede görmeyi çok hak ediyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani en az bir kere görmeyi çok Ya, kadıncağız tabii bunu niye yapamıyor? Demet Akalın'la konuştuğumda ucundan kıyısından söyledi. Onun iyi kankası tam açıklamıyor da, şey, eee, panik atak gibi ne o, rahatsızlık, Anksiyete. anksiyete yani ondan heyecan her bir sahne günler öncesinden, hafta öncesinden heyecan başlıyormuş Sezen Aksu'da. Eyvah konser geliyor, eyvah konserim geliyor, eyvah konser, ay ya ne olacak şimdi filan. Yani her seferinde aynı şey yaşanıyormuş. O konsere çıkıp da o ilk şarkıyı söyleyene kadar tabii. Eee, Yani Sezen Aksu gibi sesim olacak, hiç konser anksiyetesi yaşamam. 5 dakika önce giderim, tak çıkarım ve söylerim. Neye yaşıyor ki? Atıyorum sesi çok gudubet olup ama konseri olanlar var. Hiç öyle anksiyete yaşamıyorlar. Tabii herkes çektiğini bilir ama Sezen Aksu'nun öyle bir anksiyete yaşaması çok saçma yani. O kadar iyi bir sesi var ki. İnanılmaz yani. O konsere 5 dakika önce gitse, hiçbir sound check yapmasa Sezen Aksu çıkar, babalar gibi okur yani. Ya mikrofonsuz bile okur kadın yani. Ama işte anksiyete berbat bir şey maalesef. evet ve bu anksiyeteye tabii sebep olabilecek, sadece, müzik yaşantısıyla ilgili olan değil, hayatında başına gelen başka olaylar da sebep olmuş olabilir. Birçok dram yaşadı biliyorsun, acılar yaşadı. Çok her sevdiğini kaybetti
filan. Yani tabii bilemeyiz neden böyle olduğunu, bu nereden. Evet. Allah şifa versin. Bu arada sana şeyi sormak istiyorum ben. En çok sevdiğin Sezen Aksu şarkısı hangisi? Ben de söyleyeceğim. Değer mi hiç? Değer mi hiç? Çok güzel bir şarkı. Çok güzel Çok. bir şarkı. Bayılırım. Her yerde dinlerim. Beni gören herkes de onu çalmaya başlar sahnedeyse ya da söylemeye başlar. Onunla Tunç'la yaptığı bir eser. Hı Onunla hı. Tunç'un müthiş düzenlemelerinden biri. Sihirbazdı. Müzik Evet. sihirbazıydı. Allah rahmet eylesin. Eee, benim Sen Ağlama, 1984 yılında çıkardığı Sen Ağlama. Müthiş, müthiş, müthiş etki yapmıştı. Sadece bende değil, bütün herkeste. Bütün halkta büyük bir etki yapmıştı. O zaman şimdiki böyle şeyler, iletişim yoktu. Televizyon bile daha yeni renkliye geçmişti. Haftada 7 gün özel kanal falan yoktu. Bir tek TRT vardı. Radyolar daha radyolar da yoktu, biliyor musun? Sadece Öyle mi? özel Ben radyolar 90 şimdi yılında. o tarihleri hiç bilmiyorum. Düşünebiliyor musun? Sadece bir radyo var, TRT1. TRT radyosu var. Sadece tek radyo var, tek kanal. Hımm. Tek kanal televizyon var Türkiye'de. Sen Ağlama çıktı ama basın çok satıyor. Tabii gazeteler 1 milyon tirajlı. Başka halkın haber alabileceği radyo ve televizyon da çok. Sen Ağlama bir anda yayıldı. Sonra şeyi çok seviyorum, Yarasız Aklım, 96 Hımm. yılı. Çok seviyorum. Evli bir adama aşık olunca yazdığı bir gazeteciydi o. Eee, Adı Bende Saklı, o da öyle. Sen de hep acılı şarkıları seviyorsun. Neden? Ama melodileri harika. Bana çok güzel geliyor melodileri. Hımm. Yo, hızlı şarkılarından da sevdiklerim var ama, eee, Yandan Çarklı mesela. Hı hı. Vapuru falan. Onlar da çok hoşuma gidiyor ama bunlar duygusal ve müziği de çok hoşuma gidiyor. Sezen Aksu bambaşka. İyi konuştuk Sezen Aksu'yu. Allah sağlık versin. Amin. Bir an önce sahneye dönsün. Bir daha söylüyoruz lütfen. Sezen Aksu bir an önce sahneye dönsün, hakikaten dönsün. Böyle çağrı yapanlara cevap vermiyor, biliyor musun? Niyeti olmadığı için. Ben Öyle mi? evet, "Bırakma ne olur Sezen" diye bir yazı yazmıştım o zaman çalıştığım gazetede. Bırakacağını söylediği o yıllarda. O zaman bir mektup yazmıştı bana, yollamıştı. O mektupta da niye bırakmak zorunda hissettiğini uzun uzun yazmıştı. Tabii anksiyetemden bahsetmeden, kendi arzularını yerine getirmek istediğini, doğayla ilgili, dünyayla ilgili, çocuklarla ilgili filan öyle şeyler yazmıştı. Eee, hâlâ süren bir ilişki ünlüler dünyasında. En uzun süren bir ilişki, 30 yıldır süren bir ya, ünlüler dünyası için, hakikaten benzeri olmayan bir şey. 30 yıl süren ve bunlar evli değiller. Candan Erçetin, sevilen şarkıcı ve Hakan Karahan, eski bankacı. Sonradan Hakan Karahan kitaplar yazdı, şiir kitapları, roman, aşk neler yazdırıyor insana. Roman yazdı, filmde oynadı, oyuncu oldu, yönetmen oldu, senaryo yazdı, dizi senaryosu Candan Erçetin'den sonra. Adam bankacıydı. 30 yıldır süren bir beraberlik. Geçtiğimiz yıllarda Candan Erçetin Trakyalı, biliyorsun, bir çiftlik satın alıyor Lüleburgaz tarafında. Eee, Hakan Karahan da ben de diyor yanındaki parseli, arsayı satın aldım ki diyor, sevdiğim kadını gelip başkası oraya ev yapıp da rahatsız etmesin diye diyor. Öyle bir, şey yaptım diyor. Bir televizyon programına katılıyor, orada anlatıyor. 30 yıldır. Bu aşk mı sence? Gerçekten sevgi mi bu? Şimdi bugün ben de o haberi girdiğimde sonra kendi kişisel hesabımda paylaştım. "Vay be, böyle adamlar var mı?" diye. Bizim camiadan çok meslektaşım ve camiada olan birçok kişi, beni, sükûtu hayale uğrattı. Hakan Bey'le ilgili çok yazı yazmışlar, DM atmışlar. "Ya, işte, bu Hakan çok çapkındır, bu Hakan şöyledir, Allah bu Allah! Hakan" Yapma. Tabii, tabii, Hakikaten mi? böyledir diye çok sayısız mesaj gelmiş. Ben de yıkıldım. Dedim ki, yani, hiç böyle beğendiğim bir şey, maşallah dediğim 3 gün yaşamayacak mı dedim. Sinir oldum. Genel yorumları şuydu: Hakan o kadar çok zıpladı ki artık, hani,
yaş kemale erdi. Tabii ki artık Candan Erçetin'le yoluna devam ediyor vesaire diye. Ben çok şaşırdım çünkü çok tatlı o haberi yayınlayıp üzerine kendi şahsi hesabımda paylaşmıştım. Ne tatlı adamlar var, yan arsayı alıyorlar falan filan diye. Böyle girdim haberi ve saniyesinde mesajlar akmaya başladı Allah Allah. bana. Kıskananlar Evet. olmasın, kıskanıyor Yok, çok olmasınlar. çok sağlam dostlarım. Türkiye'nin çok bilindik gazetecileri, çok eski magazincileri, çok iyi habercileri, haber spikerleri, herkesin saygıyla önünde eğildikleri haberciler falan. O yüzden, onların dediklerinden sonra demek ki hiçbir adama güvenmememiz gerektiğini anladım. O adam onun için ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Bundan 30 sene evvel Candan Erçetin ilk klibini çekti. Hatırlıyor musun? Beyoğlu İstiklal Hıı. Caddesi'nde tramvay rayları üzerine yürüyen bir kadın. Hı hı. Kalem etekli bir kadın şarkısını söylüyor. Şimdi unuttum şarkının ismini. O çok o zaman Kral TV vardı, müzik kanalı. Bütün herkesin evinde açıktı. Ve o şarkı da çok güzel bir şarkıydı. O klip çok büyük ilgi çekti. O şarkı çok büyük ilgi çekti. Ben de o zaman paparazzi programını yapıyorum. Röportajlar da yapıyorum. Çıkıyorum, haber de yapıyorum. Candan Erçetin'i aradım. Randevu istedim. Verdi. Program çok sevilen bir program bizim paparazzi o dönem. Verdi randevuyu. Dedim Galatasaray Lisesi önünde tramvay raylarının üzerinde buluşalım. Tamam dedi. Kameramanı aldım gittim. Tabii hazırlık çalıştım önceden. Ondan sonra Hakan Bey'le de yeni sevgililer. Gittim röportajı yapıyoruz. Ya işte o zaman gençlik de var tabii. Bir şey yakaladım. O soruyu da sormam lazım kendisine. Son soruya bıraktım onu. Dedim ki Hakan Bey dedim sizin için eşinden boşandı. Doğru mu bu? Kesin dedi. Bıraktı röportajı. Döndü arkasını tramvay yolunun üzerine yürüdü gitti kadın. Terk etti orayı. Terk etti, röportajı terk etti. O zaman öyle bir olay gerçekleşmişti. Boşanmıştı eşinden. Şimdi o sevgiyle dolu bir insan. Yani o kadar sevmiş ki birbirlerini sevmişler ki karısını boşamış ve Candan Erçetin'le yaşamaya başlamıştı. Ya onun yüzünden boşandılar diye böyle söyleniyordu tabii yani yakınları tarafından, çevreleri tarafından böyle söyleniyordu. Onu sorunca da çok rahatsız olmuştu. Şimdi o ilişkinin bugüne kadar devam ediyor olması aslında aralarındaki sevginin, bağın özel olduğunu da gösterir. Değil mi? Yani bir de öyle Evet, inşallah öyledir. Çok aşka inanmak istiyorum ben. şu olabilir mi? Açık ilişki olabilir mi? Bir de öyle bir deyim var ya, serbest Evet. ilişki, açık Open ilişki. open relationship. Yeni moda. Yani Ama sen bilmiyorum dedin ya. Candan Hanım da çok zor bir kadındır. Benim çok arkadaşım çalıştı kendisiyle. Çok zordur onunla çalışmak. İlişki yaşamak daha da zordur. Öyle bir ilişkiye okay der mi bilmiyoruz ama tabii insanların özel hayatı ama bir de zaten 33 sene çok uzun artık. Kimsenin birbirine arkasını kontrol edecek zamanlar vesaire. Hadi 10 sene ettin. 10 seneden sonra edemezsin. Yani 3 seneden sonra da edemezsin. Öyle bir durum da olabilir. Zaten aşk zamanla arkadaşlığa, dostluğa evriliyor. Öyle bir durum da olabilir. Ya da sonsuz bitmeyen 33 yıllık bir aşk olabilir mi? İnşallah öyledir. Bizim de aşka olan inancımız tazelenir. Yani Hakan Bey dışarıya verdiği görüntü 30 sene evvel neyse yani şimdi de öyle. Candan Erçetin'e saygısı hâlâ dışarıya verdiği yani şu son derece sayıyor, seviyor, değer veriyor. Neler söylemiş bu röportajda onun için, Candan Erçetin için. Neler söylemiş. Şuraya bir Ama yere not. Candan Erçetin de öyle bir kadın ya. Çok kıymetli bir kadın, çok düz bir kadın, çok doğru bir kadın. Hiçbir zaman sansasyonların içinde olmayan, hep sanatını yapan, akademisyen kimliğiyle ilerleyen. Hani zaten Candan Hanım için söylenecek çok öyle pek kötü söz yok yani. Yok, yok. Hepsine katılıyorum. 30 yılın sonunda Candan'ın büyük bir hayranıyım demiş. Aşkımız sevgiye, dostluğa, yoldaşlığa dönüştü. Ne güzel sözler. Candan Erçetin de hiçbir reklamı, hiçbir PR'ı son yıllarda 10 yıldır hiçbir şekilde yok. Benim bildiğim bundan 10 sene evvel falan biliyordum, takip ediyordum. Şişli'deki o meşhur lokalde, restoranda Günay ismini burada söyleyebiliriz. Orada çıkardı. Full dolardı. Fransızca, Yunanca, Türkçe şarkılar, pop ve folk son derece full dolardı. Hı Herkes hı. büyük bir huşu içinde dinlerdi kendisini.
Şimdi Candan Erçetin, hani, böyle çok bir şarkıyla öne çıktığını filan da duymuyoruz ama, şarkıları klasik oldu. Tabii canım, Candan Erçetin, yani, eski şarkıları bile hâlâ yeniymiş gibi. Çok iyi Evet, bir ses, çok iyi bir müzisyen. çok, Gerçekten çok başarılı. çok ve çok iyi bir Galatasaraylı biliyorsun. Evet. Ünal Aysal başkanlığında yönetim kurulu üyesiydi. Hı hı. Galatasaray Lisesi'nde Lisesinde. müzik öğretmeniydi. Şimdi hâlâ veriyor mu bilmiyorum. Çok değerli bir sanatçıdır kendisi. Buradan aşklarına selamlar, sevgiler diyelim. Allah bize de nasip etsin. Candan Hanım'ı görünce el alalım. Ne Ondan nasip sonra etsin? Şarkı mı? Şarkı mı? Ne nasip etsin? yok Ne na canım, ne yapayım şarkıyı, albüm çıkartacak hâlim yok. Öyle aşk nasip etsin. a Candan a Hanım'ı a görünce el alacağım. El alacağım diyorsun Candan Hanım'dan. Peki, peki canım benim. Şimdi mesajlara bakalım. Hilal Yıldız aleykümselam diyor. Sıla Deveci'ye merhaba diyelim. Evet, bize selam verenler. Ya ışık karşıdan bazen böyle sert geliyor. Neden? Saadet merhaba. Mizgin merhaba, merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Hadi şu beğen sayısını biraz artıralım. Lütfen abone olun dostlar. Abone olursanız, abone sayımızı artırırsanız hepimiz daha şevkle çalışırız. Nelly Manzano geldi. Nelly Manzano, hola. Hola Nelly Manzano, desde Arjantina geldi Nelly. Nelly bak demin konuştuk Nelly'yi. Nelly, yaz mevsimine giriyorsunuz siz de Arjantin'de. Yo, yaz Ay, mevsimi Arjantin ne güzeldir sonbahar. şimdi, sıcacıktır. Evet, evet. Şu anda, eylüle girdi onlar bizim şeyle, değil mi? Evet. Eylül'e Tam girdiler. en güzel zamanı işte. En güzel zamanı. Eylül ayına girdiler, ağustos. Onlara göre yani yine, tarihler aynı da, eee, mevsimler tam tersi. Evet. Arjantin'le ilgili her belgeseli izledim. Bir kere gittim. Bir daha da gitmek istiyorum. O zaman doya doya gezememiştim. Böyle var ya, bilmediğim hiçbir şey yok Arjantin'le ilgili. Annem de öyle. Annem Arjantin muhtarı gibi. Ne güzel. Ben de gittim bir kere. Ben de gittim. Beni de orada en çok şaşırtan sabahları, her şey tatlı yemeleri. Evet. O tatlı poğaçalar, tatlı şeyler, pişi diyoruz biz. Onlar tatlıyı pişinin içinde şeker filan, Evet. güzel Çok tatlı. acayip. Ben bu sabah uyanınca muz yedim. Fenalaştım. Hiç ben, kahvaltıda falan hiç tatlı hiçbir şey yiyemem. Hamur işi yiyemem. Yediysem bütün günüm berbat geçer benim. Benim de muz kızartmasına bayılırım. Üzerine bal Evet. döküp nerede yemiştim? Bahamalar'da yemiştim. Almadı. Bahama'da yemiştim. Ananas, muz kızartıyorlar, üzerine bal döküyorlar. Limon gibi bir şey de üzerine sıkıyorlar. Aman Allah'ım, olmaz böyle bir tat. Evet Olmaz böyle bir ya. şey. Nelly gelsin Türkiye'ye de getirsin bize. Olmaz böyle bir şey. Yani dünya mutfağı da konuşuyoruz gördüğünüz gibi. Delikanlı dizisi bayramdan sonra Mert Ramazan Demir'in Show TV'de başlayacak. Delikanlı dizisi. Bugün afiş çekimi yapıldı. Sen diziler konusunda tecrübelisin. Afiş çekimi yapıldıysa artık dizinin başlamasına az kaldı demektir, Çok değil mi? az kaldı Çok demektir. az kaldı. Yani bundan sonra ne gelir? Bir tanıtım, bir fragman, değil mi? Genel bir fragman önce, değil mi? Genel Evet, bir fragman evet. Bu gelir. arada ben dediğin pilotoyu gördüm. Çok yakın buraya. Yani yürüsem 5 dakika falan sürer. O da yavaş yürürsem. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O kadar rahat söylüyorsun ki sakin sakin. Yahu sen Mert Ramazan Demir'in setini keşfettiğini söylemek istiyorsun, değil mi? Dizi Çok setini. yakın bana, çok Senin yakın. evine çok yakın. Dediğin Biraz gibi bir yere kapatmışlar o sokak. Kentsel dönüşüme girmeyen tek sokak var. Sadece Fikirtepe'de. kaportacıların falan olduğu. Evet. Ondan sonra orayı gerçekten komple kapatmışlar. Dün de Mert Ramazan Demir'le kafa kafaya geldim arabalarımız. Hadi canım. Onun arabasıyla mı? Bir dakika ya bunu Mert Ramazan Her Demir araba mı sürüyordu? Evet, Mert. arabasının markasını söylemeyeyim de ben de şey dedim ya, bu yakışıklı kim dedim, tamam mı? Geçiyor böyle. Sonra bir baktım Mert Ramazan Demir. Şok yani. Gerçekten çok yakışıklı bir adam ve anlaşıldı ki artık her gün karşıma çıkacaklar diyorum ya.
benim geliş yolumun tam üzeri. Tam. Buraya gelmeyi hatırla. Hani, yapılan yeni bir köprü var ya, Evet. iniyorsun, tekrar çıkıyorsun ya, çıktığın yerde sağ kol. Çıktığın yerde sağ kolda. Fikirtepe tarafında, Kadıköy Evet, sıkı evet. Bir tarafında de değil. benim oranın hemin 3 bir ismini söyleyecektim, market var. O markete gidiyorum ben. Zaten bütün millet orada. İnanılmaz izdiham yani. İzdiham. Peki gündüz hangi saatti Mert'le Gün karşılaştın? Sabah kaçtı? 4.30-5 falandı. 4.30-5 gibi Mert Ramazan Demir'le karşılaştın. Mert Ramazan Demir peki oradan ayrılıyor muydu, oraya mı geliyordu? Oradan çıkıyor gibiydi. Oradan Platodan çıkıyor gibiydi. Çünkü o yol şimdi içeriye gidiyor olsa böyle gitmesi lazım. O bu tarafa geliyordu. Ben böyle gidiyordum. Yolu ona verdim. Verince jeton düştü. Demek ki çıkıyordu. çıkıyordu oradan. İnşallah çok dedikodular görürüm Bilal. Bakalım kimle giriyor, kimle çıkıyor, ne olacak, ne bitecek. Of, sen istersen oradan ne bombalar çıkarırsın. Bu Evet, arada bir bakmadım kimler var. Bakacağım hangi arkadaşlarım orada. Daha ekibe hiç bakmadım. Girerim vallahi neler yapıyorlar. Bakışırız yani. yap bunu. Hatta keşke imkan olsa da bir selfie de yapabilseniz. Evet. Bir bakayım Peki, hangi ekip çekiyor, ne oluyor, hangi dostum orada bilmiyorum. Daha hiç bakamadım. Ama bence çok güzel olacak. Hani benim bu diziler konusunda hep bir ön fikrim oluyor. Afiş çok başarılıydı. Fragman da bence başarılı olacak. Bakalım ne olacak? evet, Banu Kavaş moderatörümüz merhaba, merhaba. Evet, yeni katılan arkadaşlar için söylüyorum, tekrar ediyorum. Eee, Arzu Altıntaş evine çok yakın olan Mert Ramazan Demir'in setine gitmiş. Nerede bu set, nerede, bizim oturduğum semtte, benim semtimde, Fikirtepe'de nerede diye bakınırken bir bakmış Mert Ramazan Demir'le karşı karşıya gelmiş arabalar, 2 araba. Peki, sen mi ona yol verdin, o mu sana yol verdi? Nasıl Ben oldu? yol verdim. Sen yol verdin, önünden geçti ve Evet, sonra ben de "Ne yakışıklı çocukmuş, iyi ki yol verdim." falan filan dedim. Böyle benim hep böyle geyiklerim vardır arabada. Mesela tipsiz ama bu tipsiz, işte, buna yol vermem falan derim. Sonra bir baktım Mert Ramazan Demir yani. çok güzel ya. Mert Ramazan Demir bu dizide taksici Yusuf'u oynuyor. Bu, Delikanlı dizisinin afiş çekimi yapıldı. Orada afişte Melis Sezen var, Mert Ramazan Demir var, Salih Bademci var ve Ay, genç ona da oyuncu, bayılırım. ona da bayılır mısın? Genç Evet, oyuncu Mina Demirtaş da Demirtaş var. Mina Demirtaş da orada. Mert Taksici Yusuf, Melis Sezen, Yusuf'un büyük aşkı hemşire Hazan, Salih Bademci iş insanı Sarp ve Mina Demirtaş da Sarp'ın kardeşi Dila'yı canlandıracak. En büyük hayali sevdiği kadınla mutlu bir yuva kurmak olan Yusuf, sevdiği kadın Hazan'ın ve ailesinin sırtından vurması üzerine büyük bir intikam planı yapar. Ya Mert gibi çocuğa da kıyılır mı ya? Bence çok güzel oynar ya. Bence bu rolün altından kalkar. Çok güzel duruyor senaryo. Çok güzel duruyor, değil mi? Peki Arzucuğum, çok teşekkür ederim Ben katkılarından teşekkür dolayı. ederim. Benimle birlikte burada olduğun için, yayında olduğun için çok teşekkürler. Eksik olma. Ben Sevgiler teşekkür sunuyorum. ederim. İzleyen herkese de teşekkürler. Dostlar, çok teşekkür ederiz bizi seyrettiğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi Sevgiler gönderiyorum. akşamlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar.